Okay. All right. So, unfortunately, I couldn't make it work with live on YouTube again this week, but Mer I'm going to keep mera working. merhaba. Ne yazık ki YouTube'daki canlı olayı canlı bir şekilde size ulaşmamızı halledemedik. Ama tekrar deneyeceğim. So, welcome to Heart with Gene and Ozlem. Jean ve Özlem'den Kalpten Kalbe sohbetlere hoş geldiniz. So, today, what we're going to talk about is the first and the most important universal law. Bugün en önemli çekim yasalarından birini, you said the most important, right? The first and the most important. İlk ve en önemli çekim yasasından bahsedeceğiz bugün. This is the law of attraction. Bu çekim yasası. The law of attraction is one of the automatic universal laws. Çekim yasası en önemli otomatik yasadır. And what that means is that it's happening whether you're aware of it or not. Bunun anlamı farkında olsanız da olmasanız da çalışması direkt olacağıdır. And because of how it works, it's very important for you to be aware of it. Bu şekilde olduğu için bunun farkında olmanız çok önemlidir. Literally, what the law of attraction says is it's the basic law of manifestation. Çekim yasası temel tezahür yasasıdır. Where your attention is, that is what will be created. Dikkatinizi verdiğiniz şey gerçekleşir. Sizin Whatever yaratacağınız şeydir. Whatever the mind believes intensely will come to pass. Sizin beyninizin, zihninizin odaklandığı şey oluşacaktır. So, this is why you got to be so careful about what you think. O nedenle düşündüğünüz şeylere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Especially if you're thinking with a lot of emotion behind it. So you said especially if you are thinking behind a lot of emotion, correct? No, if you have a lot of emotion behind your thoughts. Okay. Eğer düşüncelerinizin ardında çok fazla duygusal şeyler varsa özellikle bu durumda dikkat etmeniz gerekiyor. Because emotion is like petrol. Bu duygular Emotion's like gasoline. Bu duygular gaz gibidir. You pour gasoline on a fire and it explodes. Eğer so you said if you don't put the gasoline on fire. If you pour gasoline on a fire, the fire will explode. Yes. Eğer ateşin içine gaz koyarsanız o patlar. Yeah. So, if you're very angry at yourself, kendinize çok kızgınsanız, or somebody else, ya da başkasına, and you think a little tiny thought that you think is innocent, masumca bir şey düşünürseniz, ufak bir şey aklınızdan geçerse, boom, you've created something. Bir şey yarattınız, boom. And the things that get created by our thoughts are the things that I see as shapes. Bizim yarattığımız şeyler, benim gördüğüm şekilde şekillerdir. And they sit in our field. Ve alanımızda bulunurlar. And they also travel to other people's fields. Ayrıca başka insanların alanına da giderler. And then because of the law of attraction, what's sitting in your field is what you're going to create and be drawn to you. Sorry, Jean. So because of the law of attraction, these shapes in your field will magnetize the same stuff to them. Yes. Çekim yasasından dolayı sizin alanınızdaki o shape dediği şekiller sizin alanınıza başka şeyler getirecektir. So the basic thing that you can do from a standpoint of energetic hygiene, enerjetik hijyen için yapabileceğiniz şey, is to keep your thoughts real clear. Düşüncelerinizi berrak bir şekilde tutmanızdır. You have about 7 seconds. 7 saniyeniz var. Yaklaşık. After you think a thought, you've got about 7 seconds to go, ooh, cancel. Bir düşünce aklınızdan geçtikten sonra yaklaşık 7 saniyeniz var. Eğer bu düşünce uygun değilse direkt iptal demeniz gerekiyor. And that amount of time
is getting smaller and smaller and smaller. O düşünce, o vakit geçtikçe daralıyor. After 7 seconds it just gets It's smaller and done. smaller. You can't Yes. change it. 7 saniyeden sonra değiştiremezsiniz o aklınızdan geçen düşünceyi. So, that's the thought piece of this. The next Bu piece is the mouth piece of this. Bu düşünce kısmıydı. Now we are gonna talk about the mouthpiece, right? Yeah. Şimdi de ağzımızdan çıkanlarla ilgili kısmını konuşacağız. So the things that come out of your mouth are even stronger than the things in your head. Ağzımızdan çıkan şeyler, düşündüğümüz şeylerden daha güçlüdür. So you not only have to monitor your thoughts, but you've also got to monitor your self-talk. Sadece aklınızdan geçen şeyleri, izlemeniz değil, sadece düşündüğünüz şeyleri izlemeniz değil, ağzınızdan çıkan şeylere de dikkat etmeniz gerekmektedir. Yeah, so if you say it, you're gonna be making it happen to yourself. Ağzınızdan çıktığı anda olacaktır. So for example, if you say something to the effect of "I'm so stupid." Mesela, çok etkili bir şekilde olacak, çok etkili bir şey olan, ben aptalım. You're attracting to yourself things that are gonna make you appear to be stupid. Siz kendinize aptal olacak şeyleri, çekiyorsunuz. So, yeah, so I hope that makes sense to you about how important it is to keep your thoughts and your words clear. Ağzınızdan çıkan şeyleri ve düşündüğünüz şeylerin berrak, temiz olması net olması gerektiğinde umarım bu size bir fikir vermiştir. Jean, I have a question. Sure. Jean'e benim bir sorum var. Here in the schools, in kindergarten, because it was the first time I heard from my child from kindergarten. İlk defa kızımdan duydum bunu ilkokulda. She said, "Mom, you are what you say." So it is the kids know this kind of stuff, right? Yeah. Bana dedi ki, anne sen ağzından çıkan şeysin. However, the thing is that the kids forget as they get older. They may know it when they're young. When they get older, they forget and they start bad mouthing themselves, and saying Yes. negative things about themselves and about others, and not realizing what they're doing. Çocukken bunu biliyorlar, ağızlarından çıkan şeyi biliyorlar. Yani bu ne olduğunu biliyorlar ama büyüdükçe diyor Jean, daha kötü şeyler ağızlarından çıkabiliyor. Ama küçükken daha doğru şeyler söylüyorlar. They know their truth when they are younger. That's true. Yeah. Yeah. Kesinlikle. So what can you do to help yourself stay in a positive frame of mind? Kendinizde doğru bir zihin çerçevesinde, doğru bir şekilde, doğru bir zihin çerçevesinde kalmanız için ne yapabilirsiniz? Kendinize bunu nasıl bir şekilde kullanabilirsiniz bu olayı? Stay really, really present. Her zaman şu anda olun And be very conscious of what you're thinking at all times. ve her zaman düşündüğünüz şeyler konusunda bilinçli olun. And be very conscious of the words that come out of your mouth. Ve ağzınızdan çıkan şeyler konusunda da bilinçli olun. The tongue is like a sword. It cuts. Dil bir kılıç gibidir, keser And it hurts. ve acıtır. Not only others, but also yourself. Sadece başkalarını değil, sizi de acıtır. Now, as we move through these universal laws, we're also going to talk about karma. Biz bu yasalara anlatmaya devam edeceğiz ve karmadan da bahsedeceğiz. That's a topic for another day, but you can see how they tie together. Bu başka bir günün konusu ama bunların birbirine ne kadar bağlı olduğunu görebilirsiniz. If you think a negative thought and put it out into the universe, it will come back to you. Eğer olumsuz bir şey düşünürseniz ve onu evrene yollarsanız o size geri gelecektir. And if you say something bad about somebody else, that's going to come back to you too. Eğer başkası hakkında kötü bir şey söylerseniz o da sizi geri bulacaktır. O söz de sizi geri bulacaktır. So it's really important that each of us stays in a heart center, in a place of love all the time. Her birimizin kalp merkezimizde, sevgi merkezimizde bulunması çok önemlidir. Yeah, so that's my little suggestion for you for this week. Benim bu hafta için size minik tavsiyem.
So between today and the next heart-to-heart conversation that we have, Bugün ve bir sonraki kalpten kalbe sohbetlere kadar I'm going to suggest that you carry around a piece of paper and a pen. paper and Pen. pen. Okay, bir kağıt ve kalem bulundurmanızı yanınızda öneriyorum. And keep track of how many times you catch yourself with a negative thought or negative words coming out of your mouth. Ve aklınızdan, zihninizden ve ağzınızdan çıkan şeyleri, düşünceleri, sözleri yakaladığınızda kaç defa yakaladığınızı düşünmenizi istiyorum. Because awareness is the very first step in mastery of the law of attraction. Çünkü çekim yasasını master olma konusunda en önemli şey farkındalıktır. And then once you master the law of attraction, you can have everything you want in the universe. Çekim yasasında ustalık kazandıktan sonra evrenden istediğiniz her şeyi alabilirsiniz. If you think the thought, I am prosperity and wealth. Sorry Jean. So you said, could you repeat please? If you think the thought, I am prosperity and wealth. Ben ferahlık ve zenginlik içindeyim düşüncesi. What you're doing is Düşüncesindeyseniz attracting to yourself prosperity and wealth. kendinize zenginlik ve ferahlık getireceksiniz. The words I am are the two most powerful words in any language. Ben ... bütün dillerdeki en keskin, en etkili cümledir. So whatever you put after the words I am is going to be manifested. Ben şuyum. Oradaki o boşluktaki dolduracağınız şeyler sizin manifest edeceğiniz, tezahür edeceğiniz şeydir. So be very conscious of what you say after you say I am. Ben şöyleyimden sonra o boşluktaki şeyi doldurduğunuzda her zaman çok farkında olun bunun. Bu konuda çok bilinçli olun. And I hope you find this little conversation helpful. Umarım bu sohbeti yararlı bulursunuz. And be sure that you subscribe to my YouTube channel so that you can get notified every time I put something up on the internet. Ve eğer üye olursanız YouTube'daki kanalıma yeni bir şey eklediğimde ilk sizin haberiniz olur. And until next week, so next week what I'm going to talk about is the law of balance. Haftaya konuşacağımız konu denge yasası. So I look forward to seeing you next week and I love you all. Hepinizi haftaya tekrar görüşeceğiz. Hepinizi görmek için sabırsızlanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.